Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu motifli crop süveter çalışmasını yapacağız. Dilerseniz sizler daha uzun olarak da süveterinizi yapabilirsiniz. Şimdi ben kullanmış olduğum iplerden motifler için bir yumak kullandım. Bu kenarlarında kullanmış olduğum simli iplerden de 200 gram kullandım. Yani toplamda 300 gram ip kullandım. Şimdi burada ben large bedene uygun çalıştım. Sizler kendi ölçülerinize göre motiflerinizin sıra sayısını ayarlamanız gerekiyor. Burada büyük motiflerle çalışmak istemezseniz bir tane motif fazla örmeniz gerekiyor. Burada motiflerin sayısını bir sıra arttırabilirsiniz daha büyük bedenler için. Sadece bir sıra arttırırsanız X large beden olarak yine tabii ki ölçerek ilerleyin. X large beden olarak yapabilirsiniz. Fakat daha küçük yapabilmek için buradaki sıra sayısını eksilttiğiniz zaman buradaki mozaik motifimizin modeli bozulmuş olacak. Çünkü burada zaten toplamda 4 sıradan oluşan motif çalışması yaptım ve son 2 sırasıyla bu mozaik görünümünü elde ediyoruz. O yüzden motifleri daha küçük yapmıyoruz. Belki sizler daha küçük beden çalışmak isterseniz ben 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Alize Angora Gold ince olmasına rağmen 4 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler 3 milimetre, 3,5 milimetre tığ kullanarak motiflerin ölçüsünü biraz daha küçük yapabilirsiniz. Hemen size motiflerin ölçüsünü vereceğim. Ona göre bedenlerinizin toplam ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Şöyle son siyah sırayla birlikte veriyorum. Toplamda 9,5 santimetre. Yani sizler daha küçük beden çalışacaksanız burada tığ numaranızı küçük yapabilirsiniz. Şimdi ben motifleri 4 milimetre ile ördüm. Kenarında kullanmış olduğum ipler koton ve simli iplerden biraz ince olduğu için bunu 3,5 milimetre kullanarak ördüm. Küçük beden örmek isterseniz aynı sayıda motiflerle yine yapabilirsiniz. Dediğim gibi küçük tığ numarası kullanarak aynı iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi ya da 4 tane motif üzerine süveter çalışmasını yapabilirsiniz. Ben hemen ölçüleri vereceğim. Sizler de ona göre motif sayınızı isterseniz düşürerek yapın, isterseniz de motifleri biraz daha santimini, yani burada 9,5 santimse 8 santimetre olarak bir beden küçük, yani medium olarak çalışabilirsiniz. Şöyle bakın, şu koldaki kenarları saymadan şöyle göğüs olarak vereceğim kol altından 50 santimetre. Şimdi biraz da esnek bir yapıya sahip, çünkü bu iplerle 4 milimetre kullanarak ördüğüm için oldukça esnek oldu. Ayrıca şöyle uzunluğunu da vereceğim. Omuzdan şöyle 42 santimetre oldu. Henüz buhar ütüsü yapmadım. Zaten bu kullanmış olduğum simli ip koton olduğu için çok fazla da esneme yapmayacaktır. Dolayısıyla buhar ütüsü yapmadan 42 santimetre oldu. Gördüğünüz gibi toplamda önde 15 tane motifimiz var. Yine arka bedende de 15 tane motifimiz var. Bu şekilde kolları geniş bir süveter çalışması. Burada sadece son şu 3. sıradaki motiflerin birleştirmesini yaptık. Dediğim gibi sizler burada bir sıra daha fazladan yapıp daha uzun bir süveter çalışması yapabilirsiniz. Bu tam eteğin üzerine, yani kemerin üzerine gelecek uzunlukta oldu, 42 santimetre. Evet, bunun dışında 4 milimetre ve 3,5 milimetre tığ kullanarak ördüm. Sizler de kendi iplerinizin yapısına göre, kendi bedeninizin santim hesabına göre motiflerinizi çalışabilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen motiflerimizin yapımına başlayalım. Motifimize başlarken 4 milimetre tığ kullanıyorum. Hemen şöyle başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4 zinciri çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Şöyle küçük bir halka oluşturdum. Buradan kaydırmayla kapattım. Şimdi şu ipimin üzerine 1, şöyle 2 ve 3 zincir çektim. Tekrar halkamın içine batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yaptım. Ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Yani baştaki zincirimizle birlikte burada 3 tane ikili trabzanımız oldu. 2 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncüsü. Tekrar 2 zincir, 3 ikili trabzan. Şimdi 4 milimetre tığ kullanıyorum. Yine elimi gevşek tutarak örüyorum. Yani çok
Sıkı yapmıyorum. Hemen 2 zincir çektim. Son kez 3 ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 3. ikili trabzanımı yaptım. Şu ipimiz buradan, şöyle hemen onu keseceğim. Şimdi sonda 2 zincir çekmiyorum. Tığıma bir ip aldım. Buradaki ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle ortalıyorum, biraz şöyle uzatarak 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir zincir çektim. Hemen bu ilk boşluğun içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Çok sıkı değil, gördüğünüz gibi 2 ilmeği birlikte topladım. Sık iğne yapmış oldum. Şimdi şu ilk ilmeğine değil, ikinci ilmeğe batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeği şöyle biraz uzatarak ikisini birlikte topladım. Bu bizim ilk ikili trabzanımız. Tekrar yanına 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Arada zincir çekmeden hemen sıradaki köşe boşluğuna atladım. 3 ikili trabzan. 3 zincir, tekrar aynı yere 3 ikili trabzan. İkinci sırada sadece köşelerimizi oluşturuyoruz. Şöyle üçüncüsü, yine zincir çekmeden sıradaki köşe boşluğuna atladım. 3 ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir, tekrar aynı yere 3 ikili trabzan. Evet, üçüncü köşeyi tamamladım. Şimdi burada yarım köşe yaparak başladım. Zincir çekmeden şimdi ilk boşluğun içine tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar bir ip aldım. Hemen bu ilk trabzanın şöyle 2 ilmeğini sık iğne ile trabzan yaptığım için diğerleri gibi oluyor. Hemen buradan ilmeğimi aldım. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Şimdi tekrar bir zincir, hemen boşluktan bir ilmek aldım. Şöyle gördüğünüz gibi gevşek. İkisini birlikte topladım. Şu ilk ilmeğe değil, ikinci ilmeğin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Şöyle uzattım. İkisini birlikte topladım. Tekrar buraya 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Yine aynı şekilde yarım köşeyle başladım. Şimdi zincir çekmeden hemen aradaki, yani bu ortadaki boşluğa bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. İkinci trabzanımı şu alttaki, ortadaki trabzanın şöyle altından alıyorum. Ön üçlü trabzan yapıyoruz. İkisini birlikte ve son ikiyi birlikte topladım. Tekrar hemen yanına bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi köşeleri her zamanki gibi yapıyoruz. Yine 3 ikili trabzan, 3 zincir, tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar zincir çekmeden hemen buradaki boşluğa atladım. Bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Hemen ortadaki trabzanın alttan alıyorum. Şöyle ön üçlü trabzan yapacağım. Bu trabzanımızı böyle uzatarak yapalım. Hatta bu son 2 ilmeği toplarken bu ilk trabzanı biraz geçebilir. Hiç sorun değil. Çünkü eğer tam hizasında yaparsanız aşağıya doğru yine inme yapacaktır. O yüzden biraz daha uzun yapabilirsiniz. Evet, tekrar yanına bir ikili trabzan daha yaptım burada. Üçüncü sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere geldim. Burada yarım köşeyi de tamamladım. Tekrar tığıma bir ip aldım ve ilk trabzanın üzerine batıyorum. 3 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi son sıraya başlıyoruz. Hemen buradan yine ilmeğimi aldım. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 2 ikili trabzan. Şimdi burada sıradaki boşluğa hemen bir ikili trabzan yaptım. Bu defa yine buradaki trabzanımızın altından alacağım. Hemen bir alt sıradaki
Şöyle tığıma 2 defa ip aldım. Üçlü trabzan yapıyoruz. Ön üçlü trabzan. Tekrar hemen şöyle boşluğa bir ikili trabzan daha. Sıradaki boşluğa atladım. Bir ikili trabzan yaptım. Tığıma 2 defa ip aldım. Yine şöyle alttaki trabzanın yine altından aldım. Üçlü ön trabzanımı yaptım. Evet, dördüncü sırayı da aynı şekilde tekrar ediyoruz. Çok kolay zaten. Sadece bu sırada e, burada ortada bir tane ön üçlü trabzanımız var. Şimdi yanlardaki boşluklarda da yine aynı şekilde alttaki trabzanların üzerine ön üçlü trabzan yapıyoruz. Dördüncü sırayı tamamladım. Tekrar köşede şöyle aynı şekilde kapatıyorum. Şöyle 3 ilmeği topladım. Bir zinciri çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Çok uzun bırakmıyorum burada. Şöyle ipimi kestim. Şimdi hemen rengimi değiştireceğim. Evet, şimdi ipim siyah ama zaten model aynı şekilde ilerliyor. Yani farklı bir şey yapmayacağım siyah renkle. Yine de burada göstermek istiyorum. Herhangi bir köşe boşluğundan şöyle battım. Tığıma ilmeğimi attıktan sonra buradan bir ilmek aldım ve direkt sık iğne yapıyorum. Yani iki ilmeğimi birlikte topladım. Çok sıkı yapmadım çünkü yine ikinci ilmeğe batarak aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. Sizler burada 3 zincirle de yine trabzan yapabilirsiniz. Hemen yanına yine iki ikili trabzan. Şimdi bu son sırayı yaparken birleştirmeyi de yapacağız. Şimdi sıradaki boşluğa atladım. Bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ipimi aldım. Yine burada hemen bir alt sıradaki ortadaki trabzanın altından aldım. Üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi burada hemen ilk kenarı örelim. Köşeye geldiğimiz zaman birleştirme ile devam edeceğiz. Şimdi burada 5. sırada, şimdi burada da ön üçlü trabzanımız var. Yine tığıma 2 defa ip aldım. Bu defa ön üçlü trabzanın altından aldım. Yine üçlü ön trabzan yaptım. Tekrar boşluğa bir ikili trabzan daha. Evet, bir ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığıma 2 defa ip aldım. Hemen buradan alıyorum ve ön üçlü trabzan. Tekrar buraya bir ikili trabzan. Şimdi köşeye geldim. 3 ikili trabzan. Burada artık birleştirme yapacağım. Köşelerde 3 tane zincirimiz var. Bir zincir çektim. Şöyle benim zaten burada bir tane motifim kaldı. Hemen bunu birleştireceğim. Köşede bir zinciri çektim. Bakın bu şekilde. Dilerseniz ip kesmeden birleştirme de yapabilirsiniz. Yani burada ilk motif sırasından başlayarak bu şekilde ip kesmeden motiflerinizi de birleştirebilirsiniz. Kanalımda ip kesmeden motif birleştirme videosu var. Şimdi örerek birleştirme yapıyoruz son sırada. Şimdi burada bir zincir çektim. Buradaki hemen köşeye geliyorum. Şöyle tersten yapacağım. Buradan değil. Şöyle tersten alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte topladım. Sık iğne yaptım. Tersten alarak tekrar bir zincir çektim. Hemen köşenin içine 3 ikili trabzan. Dediğim gibi sesli talimatları takip edebilirsiniz. Çünkü ipim siyah olduğu için. Şimdi arada zincir çekmeden karşı tarafta sıradaki boşluğa şöyle tersten. Buradan değil, isterseniz buradan yapabilirsiniz. Tersten yaptığımız zaman daha düz duruyor birleştirme yerleri. Buradan aldım. Ve şöyle çok da gevşek yapmıyorum. Çünkü böyle tersten yaptığımız zaman biraz daha gevşek oluyor. Hemen bir sık iğne yaptım. Şimdi burada modelimizde tekrar devam edeceğiz. Sıradaki boşluğa geldim.
Bir ikili trabzan, tığıma 2 defa ip aldım. Hemen alttan alıyorum. Modelimizi devam ettiriyoruz. Ön üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yanına bir ikili trabzan yaptım. Karşı tarafta sıradaki boşluğa şöyle tersten batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım, alttan çıktı. Tekrar 2 ilmeğin, biraz ipimi sıkılıyorum. 2 ilmeğin birlikte topladım ve sıradan devam ediyorum. Bir ikili trabzan, bir ön, bakın burada ön üçlü trabzanımız var. Hemen altından aldığım ön üçlü trabzan yaptım. Tekrar aradaki sıradaki boşluk, yani yine aynı boşluğa bir ikili trabzan. Karşı tarafa geldim. İpim arkada duruyor. Tersten tığımı geçirdim ve 2 ilmeği birlikte topladım. Şöyle son boşluğa da hızlı bir şekilde yapacağım. Buraya ön üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar bir ikili trabzan. Burada hemen son boşluğumuz var, köşeden önceki. Şimdi köşenin olduğu yere geldim. Bakın ipimizi bu şekilde kestiğimiz zaman bu tarafa doğru gizleyeceğim. Hemen üzerine örüyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Tekrar şu ipimi buradan çekiyorum. Tekrar öne alacağım. Önce ilmeğimi alıyorum. Daha sonra ipimi bu tarafa çektim. Ve ikinci ikili trabzanımı yaptım. Tekrar buradaki ipin üzerine örüyorum. Tabii sizler daha uzun bırakabilirsiniz iplerinizi, zorlanıyorsanız. Ve üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Pardon, burada bir zincir çekmiyorum. Şimdi ben birleştirme yaparken tam ortaya birleştirmiyorum. Aralarda boşluk kalmasın diye birkaç defa birleştirme yapıyorum. Şöyle şu karşıdaki köşe boşluğunun içine yine tersten batıyorum. Şöyle bir tane önce kaydırma yaptım. Daha sonra iki motifin birleştiği tam ortada şu sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaptım. Daha sonra şöyle zincir çekiyorum, bir tane, pardon, zincir çekmeden buradaki köşeye, şimdi ortaya battım, buradaki köşeye geldim. Sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yine kaydırma yaptım ve bir ip aldım. Dilerseniz yani karşıdaki şuraya da battım. Yani şöyle tekrar göstereyim. Şöyle, yani 4 tane köşenin ucunu hep aynı yere değil de önce buradaki köşe boşluğuna kaydırma yaptım. Sonra zincir çekmeden ortadaki sık iğnenin üzerine kaydırma yaptım. Sonra bu köşe boşluğuna sık iğne ya da kaydırma yapabilirsiniz. Tekrar buraya geldim. Çünkü şu aralarda bakın şöyle açtığımız zaman, şimdi ben şu kısımları şöyle tığıyla göstereceğim. Şu kısımları birleştirmediğim zaman şurada uzun bir boşluk oluyor. Onu istemiyorum. Gördüğünüz gibi, yani isterseniz şu köşe buraya, bu köşe yine ortaya, yani bütün köşeleri ortaya birleştirebilirsiniz. Ben şurada, bakın şurada sadece 3 tane trabzanımızın boşluğu var. Eğer buradaki şurada kaydırma yaptım, buraya kaydırma yapmadığım zaman, o zaman burada uzun bir boşluk oluşuyor ve o şekilde birleştirme yapmıyorum. Dolayısıyla burada ipim siyah olduğu için biraz detaylı göstermek istedim. Karşı tarafa da kaydırma yaptım şöyle. Şimdi ilk köşe boşluğuna kaydırma yaptım. Sonra iki motifin ortasına bir sık iğne yaptım. Tekrar buraya geliyorum. Buraya da şöyle sık iğne de yapabilirsiniz, zincir payı olsun diye. Zincir çekmeden buraya geliyorum. Çünkü sık iğne yaptığım için tekrar buraya 3 ikili trabzan. Şimdi sıradaki boşluktan aynı şekilde devam ediyoruz. İki kenarı birden birleştiriyorum. Hemen buraya geldim. Yine bir ikili trabzan, modelimizi devam ettiriyoruz. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim.
Daha sonra yine şöyle tersten alıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim ve dönüyorum. Artık burada son kenarımızı örüyoruz. Yine sona geldiğimiz zaman yarım köşeyi tamamlayacağız ve motifte olduğu gibi köşeyi yarım trabzanla aynı şekilde kapatacağız. Köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada bakın şöyle ipimizin olduğu yer var. Hemen üzerine örerek hep bu taraftan gelirken gizliyorum bu ipleri. Biraz ben kısa bırakıyorum ipleri gizlemek için. Tekrar kesmemek için üzerine bu şekilde ördüm. Hemen şurayı da şöyle düzeltelim. Tekrar bir ip aldım. İlk trabzanın üzerine batıyorum. Buradan ilmeğimi aldım. 3 ilmeği birlikte topladım ve bir zincir çektim. Şimdi bundan sonra ipimi kesmeyeceğim çünkü devam edeceğiz. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Toplamda 15 tane motifim var. Sizler daha fazla yapabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. İsterseniz burada ben 3 sıra yaptım. Sizler 4 sıra 5 sıra yaparak süveterinizi çalışabilirsiniz. Şimdi burada şu diğer parçayı da göstermek istiyorum. Biraz kadrajı da genişletelim. Şimdi burada bakın şöyle ben arka bedeni tamamladım. Sadece üstündeki sıraları. Şimdi burada siyah olduğu için görünmüyor ama zaten klasik trabzanlarımızı yapacağız. Şimdi burada toplamda 10 sıra ördüm. Şu bölümde yani omuzlarımız 10 sıra ördüm. Burada arka bedende sadece bir sıra bu omuzlarda şöyle bir sıra fazladan ördüm. Görünmüyor şimdi. Yani şurada bir sıra yaka oyuntusu verdim. Bunu vermeseniz de olur, hiç önemli değil. Ama bu şekilde verdiğiniz zaman yaka biraz daha rahat oluyor. Şimdi burada 10 sıra ördüm. Yani 9 sıradan sonra yakanın bir sırasını bu şekilde sadece omuzlarda ördüm. Şimdi ön bedende 2 sıra yapacağım bunu. Dolayısıyla 8 sıra trabzan sıramızı tamamlayacağız. Ve ayrıca omuzda şurada bakın şöyle gösterecek olursam omuzlarda düşürme yaptım. Onu da son 3 sırada yapıyoruz. Şurada bakın biraz omuzlarımız şöyle aşağıya doğru bunu diktiğimiz zaman daha belirgin olacak. Son 3 sırada yani burada 7 pardon 8 9 10. sırada 3 sırada şurada omuzlarda düşürme yaptım. Onu da göstereceğim. Hemen şöyle yine sıramıza başlayalım köşeden. Burada bir zincir çekmiştim. Yine motifimizde olduğu gibi aynı şekilde başlıyorum. Buradan bir ip aldım. 2 ilmeğimi birlikte topladım. İkinci ilmekten ilmeğimi aldım tekrar. 2 ilmeği tekrar topladım. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizler 3 zincirde çekebilirsiniz. Hemen buraya 2 ikili trabzan daha yaptım. Yine aralarda zincir çekmeden hemen boşluğa geliyorum. 3 ikili trabzan. Bu sırada yani buradan ön üçlü trabzan yapmadan sadece boşluklara 3 ikili trabzan yapıyorum. Bunun dışında farklı bir şey yok. Sırayı tamamladığımız zaman da yine 3 zincir çekiyorum. Eğer boşluk olursa 4 zincir çekiyorum. Yani burada son boşluğa trabzan yaparsak burada o zaman burada 4 zincirle başlayıp boşluğa 3 tane pardon 4 zincir çekmiyoruz. Çünkü aralarda zincirimiz yok. Ben de şaşırdım. Zincirimiz olmadığı için yine 3 zincir çekip direkt sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi toplamda 7 sıra yapacağım ön beden için. Arka bedende 8 sıra yapıyoruz. Burada 7 sıra yaptıktan sonra omuz düşürmeyi göstereceğim sadece. Yani aslında o da çok kolay ama yine de hemen göstereceğim. Burada ben sıralarımı tamamlayacağım. Toplamda 7 sırayı tamamlayalım. Şimdi bu motifleri birleştirdiğimiz yere geldiğim zaman da buradaki köşelere de yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada zincir çekmiyorum. Burada gerginlik oluşmasın diye. Çünkü motiflerimiz şimdi ben burada yün iple motiflerimizi ördüm. Daha yumuşak, daha esnek. Üzerine koton iple örüyorum. Bir de bu koton ip hem biraz ince hem de simli olduğu için sert bir yapıya sahip. Yani şöyle düzeltmem gerekiyor. Dolayısıyla burada şu boşluklara da arada zincir çekmeden 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Evet, bunun dışında farklı bir şey yok. 7 sırayı tamamlayalım. Tekrar buluşalım. Toplamda 7 sırayı tamamladım. Şimdi, ilk başta yeni başladığımız sırada omuz düşürmeye başlayacağız. Burada bir sırayı tamamını ördükten sonra da, yine burada omuz payımızı ayarlayacağız. Ondan sonra burada yaka oyuntusunu yapacağız. Arka bedende bir sıra yapmıştım. Ön bedende 2 sıra yaka oyuntusu yapacağım. Şimdi burada hemen şöyle terse dönüyorum sırayı bitirdikten sonra. Burada da şunu göstermek istiyorum. Bakın sonda boşluğumuz olduğu zaman 3 ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekip yeni sıraya başladığımızda ilk boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir alt sırada bir önceki boşlukta 3 tane ikili trabzan yaptığım zaman zincir çekmeden direkt bu son trabzanın üzerine yine ikili trabzan yapıp tekrar buradan 3 zincirle ilk boşluğun içine trabzan yaparak başladım. Şimdi burada 7. sıradan sonra 8. sıraya başlıyorum. Şimdi 3 zincir çekmeyeceğim. Bu defa 2 zincirle başlıyorum. Çünkü yarım trabzan yapacağız. Şöyle hemen 1, 2 zincir çektim. Normalde 3 zincir çekiyoruz ama şimdi artık omuz düşürmesi için 2 zincir çektim. İlk boşluğun içine 3 tane yarım trabzan yapacağım. Yani şöyle 3 ilmeği birlikte topluyorum. 2 ve üçüncüsü. Şimdi yine zincir çekmeden sıradaki boşluğa atlıyorum. Yine 3 tane yarım trabzan. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 2 ve 3. Şimdi bundan sonra yine aynı şekilde devam edeceğim. Yani ikili trabzanlar yapacağım. Şimdi başlangıçta bir tane boşluğumuz 2 zincirle, 2 tane de üçerli yarım trabzan grubumuz oldu. Şimdi tekrar sıradaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi sonda 3 tane boşluğumuz kalana kadar bu şekilde 8. sıraya devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Sonda 2 tane boşluğum kaldı. Hemen burada bir ip aldım. Yine boşluğun içine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Son 2 boşluğun içine. Şimdi tekrar zincir çekmeden sıradaki boşluğa da yine 3 yarım trabzan. Şöyle 3 ilmeği birlikte topluyorum. Şimdi sonda 3 tane ikili trabzanımız var. Şimdi sizler burada daha fazla sıra yaptıysanız ve şöyle bakın boşluk olan sıraya denk gelirse bu yarım trabzanları yapacağınız sıra, o zaman yine 2 tane yarım trabzan grubu yapmanız yeterli. Şimdi nasıl denk geliyorsa o şekilde bu ilk sırada omuz düşürmede 2 tane üçlü yarım trabzan grubu yapıyoruz. Şimdi son şöyle zincir çekmeden son trabzanın üzerine şöyle bir yarım trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çektim ve ön yüze dönüyorum. Şimdi burada yakayı şöyle işaretleyicilerimi taktım. Burası 20 santimetre benim. Şu ortadaki boşlukların sayısı toplamda 11 tane. Yani şu işaretleyicileri taktığım boşluklara da trabzan yapacağım şimdi. Sadece arada kalanlar toplamda 11 tane. Şimdi burada hemen 2 zincir çektim. İlk boşluğa bakın, buraya yarım trabzan yaptım sadece. İlk boşluğun içine yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Zincirimiz olduğu için 2 tane yaptım. Şimdi sıradaki boşluğa yine 3 tane yarım trabzan. Şimdi son 3 sırada bu omuz düşürmeyi yapıyorum. İkinci sırasında 3 tane yarım trabzan grubu yapıyorum. Şöyle üçüncü boşluğa da 3 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi bir alt sırada 2 tane vardı. Burada 1, 2, 3 tane yarım trabzan grubunu yapmış oldum. Şimdi tekrar ikili trabzanla devam ediyorum. Şimdi 9. sırada ön bedende 2 sıra yaka oyuntusu bırakacağım için burada artık sırayı tamamlamayacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere kadar boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Evet, son boşluğun içine de 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi işaretleyicimizin olduğu boşluğa yine zinciri çekmeden sadece bir tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3 zinciri çektim ve tekrar dönüyorum. Şimdi bu son sırada birleştirme yapabilirsiniz. Yani diğer parçamızı birleştirebiliriz. Şimdi ben ters yüzden denk geldiğim için burada örerek birleştirme yapmayacağım. Ön yüzden denk gelseydim o şekilde birleştirecektim. O yüzden bu sırayı tamamladığım zaman yine farklı bir şekilde omuzu birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi burada 3 zincirimi çektim. Bu ilk boşluğa trabzan yapmadan, hatta yapalım. Eğer ilk boşluğu atlasaydım eksiltme yapmış olacaktım. Hemen buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çünkü yaka açıklığı yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden atlamadım. Tekrar sırasıyla sonda birkaç tane boşluğumuz kalana kadar, yani 3 tane boşluğumuz kalana kadar yine ikili trabzanlar yapıyorum. Şimdi onu sona gelince daha iyi göreceğiz. Evet, son ikili trabzan grubunu tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3 tane boşluğum var. Sonda da bakın burada yarım trabzan grubum var. Çünkü bu sırada 4 tane, yani biz şimdi 10. sırayı yapıyoruz. 4 tane yarım trabzan grubumuzun olması gerekiyor. O yüzden bu sonuncuyu söküyorum. Şimdi 2, 3 ve 4 yapıyoruz. Şimdi buraya hemen boşluğa 3 tane yarım trabzanı yapalım. Bu birinci grubumuz. Şimdi ikincisi, yine 2 ve 3. Sıradaki boşluğa üçüncü yarım trabzan grubu. Yani burada boşluklar nasıl denk geliyorsa o şekilde yapıyorum. Sizin sıranız dediğim gibi fazla olabilir. Daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi dördüncü yarım trabzan grubunu yaptım. Burada şöyle yine zincir çekmeden son şu boşluğa giriyorum trabzanın. Buraya bir yarım trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi burada ters yönde bittiği için ben burada birleştirmemi yapmayacağım. Hemen şöyle bir zincir çektim. Şimdi tersten birleştirme yapacağım. Çünkü ön yüzde bitmediği için tersten birleştirme yapacağım. Şöyle ön yüzünü çevirdim. İpimiz şuradan kaçmasın. Hemen onu, bakın zincirimiz söküldü. Tekrar buraya yarım trabzan yapıyorum. Sonda şöyle bir iki zincir çektim. İlmeğimizi çekelim. Şimdi burada tersten koydum. Hemen diğer parçamı alıyorum. Yine ikisinin de ön yüzü birbirine bakıyor. Yani tersten birleştirme yaptığım için ön yüzü birbirine bakıyor. Sizin sıralarınız farklı olur da ön yüzde biterse sıranız, o zaman örerek birleştirme yapabilirsiniz. Motiflerde yaptığım gibi. Yani yine sık iğne yaparak birleştirebilirsiniz. Şimdi burada şu zincirimi şöyle birini çıkardım. Şimdi burada yine bir tane boşluğum var. Hemen şöyle tığımı buradan taktım. Bu tek zincirim de sökülebilir, sorun değil. Şimdi burada bir zincirimi çektim. İlmeğimi bu tarafa çektim, boşluğun içine. Şimdi bir iki zincir çektim. Zincirimi çok sıkı çekmiyorum. Yine sizler gergin olursa 3 tane çekebilirsiniz. Sıradaki boşluktan karşılıklı şöyle battım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. İsterseniz 2 tane de yapabilirsiniz, gergin olmasın diye. Ben de 2 tane yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Şimdi deneyeceğim. Tekrar 2 zincir, yine bir sık iğne yapacağım. Evet, hemen sıradaki boşluğa ikisinin birlikte şöyle alıyorum boşluktan. Bir sık iğne yaptım. Evet, gerginlik oluşmuyor. O yüzden bir tane yapacağım. 2 zincir. Burada zincirlerimi de çok sıkı çekmiyorum. Dediğim gibi 3 tane de çekebilirsiniz. Hemen sıradaki boşluğa bir sık iğne. 2 zincir. Tekrar bir sık iğne. Bu şekilde birleştirme yapmış oluyoruz. Evet, son boşluğa geldim. Hemen buraya da bir sık iğne, tekrar 2 zincir. Burada
tek trabzanımın olduğu. Şimdi burası arka beden olduğu için burada boşluğumuz var. Şöyle yine buraya geldim. Buraya bir sık iğne yaptım. Bir zincir, tekrar bu boşluğa tekrar batıyorum. Burada bir tane olduğu için burada fazladan bu boşluğa trabzan yaptığım için aynı yere burada yedirme yapmış oldum. Tekrar bir sık iğne yaptım. Şimdi göremediyseniz şöyle bakın. Buraya bir sık iğne karşıdaki son boşlukla birlikte yaptım. Daha sonra bir zincir çektim. Tekrar bu boşluğun içine, pardon, şöyle ikisine birlikte şu diğer taraftaki son trabzanın araya battım. Yine bir sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Ve ipimi biraz uzun bırakarak kestim. Evet, bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Tabii ki çok iyi görünmüyor. Şöyle ön yönden bakalım. Zaten ipim siyah olduğu için benim belli olmuyor. Eğer açık renk olsaydı da yine belli olmayacaktı. Sadece boşluklarda ilmeklerimiz görünüyor. Şimdi burayı birleştirmeyi gösterdim. Diğer tarafın hemen şöyle kol bölümüne buradan başlayacağım. Zaten burada. Şimdi bu işaretleyicimizin olduğu boşluktan başlıyorum. Burada kaç tane boşluğum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son boşlukla 9 tane benim omuz için ayırdığım boşluğum var. Yaka içinde 11 tane. Hemen tığıma şöyle başlangıç ilmeğimi attım. Biraz uzun bıraktım. Şimdi bu işaretleyicimin olduğu yere batıyorum önce. Ve bir sık iğne yaptım. Yine her zamanki gibi trabzan yapıyorum. Şimdi sıradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Yani ilk boşluğa sadece bir tane ikili trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. Şimdi birinci sırayı tamamladık. Omuz düşürmenin bu tarafta 2 sıra kaldı. Dolayısıyla bu ikinci sırada 3 tane, sonda 3 tane yarım trabzan grubu yapacağız. Hemen burada hızlıca boşluklara 3 ikili trabzan yapacağım. Şimdi sonda sayıyorum. Bakın sonda bir tane boşluğum var. 1, 2, 3 tane boşluğa yapacağım. Burada bir boşluğa daha 3 tane ikili trabzan. Tekrar şimdi 3 tane yarım trabzan grubu yapıyoruz. Son 3 boşluğa 2 ve 3. Tekrar sıradaki boşluğa geçtim. 3 yarım trabzan. Ve son boşluğun içine de yine 3 yarım trabzan. Şimdi son sırayı yapacağız. Hemen şöyle yine 1 2 zincir çektim. Şu şekilde döneceğim. Diğer tarafı birleştirdiğimiz için. Evet, şimdi sonda 2 zincir çektim. Burada 3 tane yarım trabzanım var. Hemen ilk boşluğa atlıyorum. Son sırada, yani bu omuz düşürmenin 3. sırasında 4 tane yarım trabzan grubu yapıyorum. Bu birincisi. Tekrar. Şimdi burada tek tek söylüyorum kaç tane olduğunu. Çünkü bir ileri bir geri kayıyor. O yüzden yani başlangıcınız ister boşluk olsun, isterseniz trabzan grubu olsun, yine de 2, 3, 4 şeklinde bu 3 sırayı tamamlıyoruz. Evet, burada 3 tane yaptım. Tekrar sıradaki boşluğa 3 yarım trabzan. 1, şöyle başlangıçta boşluğumuz var. 1, 2, 3, dördüncüsünü yapıyorum. Şimdi tekrar ikili trabzanlara başlıyorum. Şöyle zaten 4-5 tane olması gerekiyor burada. 5 tane ikili trabzan grubu olacak. Evet, son bir trabzanın olduğu boşluğa geldim. Yine diğer tarafta yaptığım gibi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada aslında bu ilk başlangıca bir trabzan yaptım. Biraz şöyle eğimli olması için, yani 3 trabzanla başlamadım. Biraz yakaya yine pay verebilmek için o şekilde başladım.
Şimdi son boşluğa da, yani bir trabzanı yaptığım boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradan hemen sayacağım. 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan grubumuz var. 1, 2, 3, 4 tane de yarım trabzan grubu. Şurada boşluğumuzla birlikte burada 9 tane boşluğumuz olacak. Yine ters yönde bitti. Yine ben burada bir zincir çekip şöyle, bu defa ön yüzde bitti sanırım. Ama ters yüzden birleştireceğim. Şöyle. Pardon. Ters yüzde bitti. Ben de karıştırdım. Şöyle iki motifimiz de yine ön yüzleri içe bakıyor. Evet, şimdi burada birleştirme yapamıyorum tabii ki. Çünkü terse denk geldi. Bir zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Şimdi burada başlangıçtan başlayıp birleştirme yapacağım. Şöyle yine tığıma bir başlangıç ilmeği attım. Burada hemen başlangıçta bir tane boşluğum var. Direkt şöyle ikisini birlikte alıyorum. Bakın iki yönümüz de farklı oldu. Şöyle şu ipleri daha sonra gizleyeceğim. Buraya karşılıklı iki boşluğun içine bir sık iğne yapmıştım. Şöyle şu ipleri şöyle de çekebiliriz bu tarafa. Hemen ikinci sık iğnemi yapıyorum ilk boşluğun içine. Evet, iplerden dolayı yapamadım. Şöyle ikinci sık iğne. Evet, iki zincir çektim. Sıradaki boşluktan karşılıklı alıyorum. Yine bir sık iğne. İki zincir, bir sık iğne. Tabi zincirleriniz sıkıysa dediğim gibi 3 tane çekin. Ben gevşek çekiyorum burada. Ya da 2 sık iğne yapabilirsiniz boşluğa. Evet, aynı şekilde burayı da tamamlıyoruz. Son boşluğa yine sık iğnemizi yapıp bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, omuzlarımızın birleştirmesini tamamladım. Gördüğünüz gibi burada hafif bir eğim oluştu. Bu yeterli çünkü buradaki kol kenarında da tığ işi lastik çalışması yaptığımız zaman burası biraz daha toplayacak ve çünkü buradaki lastik çalışması biraz dışarıda kalacak. O yüzden bu eğimi yaptığımız zaman daha düzgün bir görünüm alıyor. Şimdi şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın ben kenarlarda şöyle sadece bir motifte size gösterdiğim gibi birleştirmemi yaptım. Yani buradaki şu motifin köşesinden değil, sadece son motiflerin köşesinden başlayarak yine karşılıklı birleştirme yaptım. Çünkü çok böyle geniş bir kol olsun istiyorum. O yüzden burada şimdi tığ işi lastik yapacağız. Şimdi bu lastik çalışmasını da göstermeyeceğim. Çünkü ipim siyah olduğu için zaten görünmüyor. O yüzden size sadece burada biraz şöyle anlatacağım. Şimdi burada bakın, buradan itibaren şu boşluktan itibaren başlayabilirsiniz. Şu iki motifi, son iki motifi birleştirmiş olsak da köşelerde yine boşluğumuz var. Buradan şu tam ortada birleştirdiğiniz yerden ipinizi bağlayın. 3 zincir çekip yine bu boşluğa bir tane ikili trabzan, daha sonra artık sırada gelen köşe boşluğuna 3 ikili trabzan, sonra sadece trabzanların üzerine trabzanlar yaparak bu bir sırayı tamamlıyoruz. Burada zaten yatay trabzanlarımız var. Aralara batarak yine bu yatay trabzanlara 2 ikili trabzan yapıyoruz bu bölümde. Yani buradaki trabzanlarımızın üzerine yine 3 tane yapıyoruz. Daha sonra şu köşeye geldiğimiz zaman da 2 tane yapıyoruz. Yatay olan trabzanlarımıza da 2 tane, çünkü marullanma olur bu yatay trabzanlara, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra şu kısımda yarım trabzan yaptığımız bu son sıralar var. Bu kısımda, yani son 3 sırada bir tane trabzan yaparak bu yarım trabzanın olduğu bölümlere sadece bir tane trabzan yapıyoruz. Yine uzun olan yatay trabzanlara ve aradaki boşluklara, uzun olan 3 zincir çektiğimiz boşluklara da 2 ikili trabzan, 2 ikili trabzan, 2 ikili trabzan şeklinde
buraya kadar önce ilk sırayı tamamlayıp daha sonra ikinci sırada tığ işi lastiğe başlıyoruz. Artık tığ işi lastiği bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Şimdi ben burada göstermiş olsam zaten ipim siyah olduğu için çok iyi görünmeyecek. Yani bir ön trabzan, bir arka trabzan olarak buradaki sıraları tamamlayacağım ya da dilerseniz iki ön, iki arka trabzan olarak lastik çalışması yapabilirsiniz. Şimdi aynı işlemi etek ucunda da yine bir sıra burada bütün trabzanların üzerine şu birleştirme yerlerinde de bu boşluklara iki tane trabzan yapacağım marullanma olmaması için. Ve trabzanların üzerine, yani bu aradaki boşluklara değil, trabzanların üzerine yine ikili trabzanları yaparak bütün etrafını e, döneceğiz ve ilk sırayı tamamladıktan sonra yine tığ işi lastik çalışması yapacağız. Burada istediğiniz kadar sıra ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bilmiyorum tam olarak ne kadar yapacağımı. Zaten kısa bir süveter bu. Crop bir süveter oldu. O yüzden sizler uzun yapmak isterseniz, yani size ölçüler küçük gelirse, o zaman burada bir sıra daha 5 tane motifinizi buraya ekleyebilirsiniz. Ölçerek, yani santim hesabına göre ilerleyebilirsiniz. Evet. Süveterimizin ve motifimizin yapımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.